Elamlılar, M.Ö. 2700 yıllarında bugünkü İran'ın güneybatısında ortaya çıkmış eski bir uygarlıktı. Mezopotamya'nın dışında kalmalarına rağmen Mezopotamya uygarlığı sayılırlar. Başkentleri günümüzde İran sınırları içinde bulunan Susa şehriydi. Mezopotamya ile doğrudan sınır komşusu oldukları için Sümerler ve Akatlarla yoğun kültürel ve ticari etkileşim içindeydiler. Elamlıların etnik kökeni tam olarak bilinmemektedir. Elamca ne Sami dillerine ne de Sümer dili gibi izole dillere tamamen benziyordu. Bu yüzden bazı araştırmacılar Elamlıları Dravidyan halklarıyla ilişkilendirirken bazıları ise özgün bir halk olduklarını savunmuştur. Elamlılar öteki dünya inancına sahipti. Susa'da bulunan tabletlerde öteki dünyada insanları yargılayacak olan Tanrı'nın adı Inshushinak olarak geçmektedir. Elamlılar başkentleri Susa, Ansam ve Avan gibi kentler etrafında bir konfederasyon oluşturarak yönetildiler. Mezopotamya'daki Sümer kent devletleriyle benzer bir sistemleri vardı. Ancak bir merkezi krallık oluşturduklarında bölgenin en büyük güçlerinden biri haline geldiler. İlk başlarda Sümerler ile tarih boyunca sık sık savaşan bir güç oldular. Özellikle Lagash ve Ur gibi büyük Sümer kentleriyle rekabet içindeydiler. Mezopotamya'da Akat İmparatorluğu yükseldiğinde Elamlılar Akat kralı Sargon'un saldırılarına maruz kalmaya başladı. Sargon, Elam topraklarına seferler düzenleyerek Susa'yı ele geçirdi. Elamları Akat'a bağlı bir yönetim haline getirdi. Bu süreçte Elamlar Akat kültüründen etkilendi ve çivi yazısını kullanmaya başladılar. Ancak Akat İmparatorluğu'nun çöküşüyle birlikte M.Ö. 2150 yıllarında Elamlar yeniden bağımsız hale geldi. Kut kralları Akat'ı yıkarken Elamlılar da Mezopotamya'ya daha fazla saldırı düzenledi. Bu dönemde Elamlılar tekrar güçlü bir krallık olarak öne çıkmaya başladı. M.Ö. 1900-1600 yılları arasında Elamlılar bağımsız olsalar da bu dönemde Mezopotamya'nın yükselen gücü eski Babil İmparatorluğu'ydu. Hammurabi, M.Ö. 18. yüzyılda Elamlılarla savaşarak onları etkisiz hale getirdi. Ancak Hammurabi'nin ölümünden sonra Elamlılar tekrar güçlenip Babil'e saldırılar düzenlediler. Bu dönemde Elamlılar sadece savaşçı bir topluluk değil, aynı zamanda büyük bir kültürel güç haline geldiler. Tapınak mimarisi, çivi yazılı tabletler ve metal işçiliği alanında Mezopotamya'dan bile gelişmiş eserler bıraktılar. Özellikle maden işçiliğinde çok büyük bir gelişim sağladılar. M.Ö. 13. yüzyılda Elamlılar, Asurluların Mezopotamya'daki en büyük düşmanlarından biri haline geldi. Asur İmparatorluğu ve Elamlılar sürekli çatışmalar yaşadı. M.Ö. 12. yüzyılda bir Elam kralı Babil'i fethederek Babil tanrısı Mardun heykelini Susa'ya götürdü. Bu Babiller için büyük bir utanç kaynağıydı. Ancak Asurlular çok güçlü bir şekilde geri dönerek Elamlılara saldırdı ve Babil'e ait kutsal eserleri geri aldı. M.Ö. 645 yılında Asurbanipal, Mezopotamya'nın en güçlü ve acımasız krallarından biriydi. Elamlılar Asur'a karşı isyan edince Asurbanipal tüm ordusu Elam'a saldırdı. Susa şehri tamamen yıkıldı. Tapınaklar yıkıldı ve halk kılıçtan geçirildi. Elam toprakları Asur İmparatorluğu'na katıldı ve Elamlılar tarih sahnesinden tamamen silindiler. Elamlılar, Mezopotamya kültürünü doğuya taşıyarak İran'daki ilk büyük krallıkların oluşmasına zemin hazırladı. Demir işlemeciliği ve şehir mimarisi alanlarında Mezopotamya ile yarışan bir medeniyet inşa ettiler. Sümerler ve Akatlardan etkilenseler de kendi bağımsız kültürlerini ve dillerini korudular. Elamlar, Mezopotamya uygarlıklarının gölgesinde kalan ama bölgeyi yüzyıllarca yıl etkileyen önemli bir medeniyetti. Sümerler, Akatlar ve Babililerle savaşarak büyük bir güç haline geldiler. Ancak Asur'un gazabından kaçamadılar. Bugün Elamların yükselişini, Mezopotamya'daki etkisini ve trajik sonlarını inceledik. Eğer bu anlatımdan keyif aldıysanız ve daha fazlasını görmek istiyorsanız sizin de isteğiniz benim için çok değerli. Kanalıma abone olup videoyu beğenerek bu hikayelerin daha çok kişiye ulaşmasına katkıda bulunabilirsiniz. Sizlerin desteğiyle tarihin derinliklerinden ilham almaya devam edeceğim. Bir sonraki yolculuğumuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.